Koca Yusuf kimdir? 1857 yılında o dönem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde, günümüzde ise Bulgaristan'da bulunan Şumlu kasabasının Karalar köyünde adı Yusuf İsmail olan gürbüz bir Türk çocuğu dünyaya gelir. O zamanlar kimse bilmese de bu çocuk tarihin en büyük güreşçisi olacak Cihan Pehlivanı, namı diğer Koca Yusuf'tur. Yusuf İsmail'i güreş için yetiştirenler pehlivan babası Deli İsmail ve dedesidir. 1885 yılında o dönemin baş pehlivanı Kel Aliço'dur ve 26 yıldır hiç yenilgi almamıştır. O gün onun karşısına sadece Yusuf İsmail 188 santimetre boyu ve 110 kilogram ağırlığıyla Osmanlı'nın en büyük güreş etkinliği olan Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivanlık güreşi için onun karşısına çıkmaya cesaret eder. Kel Aliço elinden gelen her şeyi yapar fakat Yusuf'u yenemez ve sabah başlayan güreş hava kararana kadar bitmez. Daha sonra Kel Aliço da bu durumdan etkilenip Yusuf'a baş pehlivanlığı kendi elleriyle verir. Yusuf İsmail baş pehlivan olduktan sonra ülkenin en ünlü pehlivanlarını yener. Sonradan yapacağı yurt dışı maçları da dahil tüm kariyerindeki tek mağlubiyetini vücudu savrulduğunda göbeğinin gökyüzüne dönmesiyle hakemin şüpheli kararı sonucu Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan'la yaptığı güreşte alır. Yusuf İsmail'in yetiştirdiği Yusuf adlı pehlivan sebebiyle insanlar o pehlivana Küçük Yusuf, Yusuf İsmail'e de Koca Yusuf demeye başlar. Yusuf'un dünya sahnesine taşınması ise Fransız güreşçi Joseph Doublier'in bazı pehlivanları arayıp yenilmez güreşçi lakaplı Sabes'i yenmesi için Osmanlı'dan Fransa'ya getirmek istemesiyle başlar. Bu pehlivanlar Kara Osman, Feliz Nurullah ve Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf en başta buna isteksiz olsa da dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamid'in bunun Osmanlı'nın gücünü dünyaya göstermenin bir yolu olduğunu belirterek gitmesini ister ve Yusuf hemen kabul eder. Fransa'da Greko-Romen minder güreşi tarzı için eğitilip 1887'de Sabes'in karşısına çıkan Yusuf onu 4 saniyede yenmeyi başararak bir anda efsaneye dönüşür. Fransa'da geçirdiği 3 yılda birçok ünlü güreşçiyi yener. Ve Avrupa'da onun karşısına çıkacak güreşçi kalmaz. New York World gazetesinin 30 Nisan 1898 sayısındaki bir makalede Koca Yusuf'un toplam 115 galibiyet aldığı ve bu yendikleri arasında Rusya'nın en iyi 7, Avusturya'nın 4, Bulgaristan'ın 12 ve Romanya'nın 11 güreşçisinin bulunduğu yazmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'da kazandığı ün sayesinde davet alan Yusuf, Antonio Pierri ve Doublier ile birlikte 1898'de Amerika'ya gitmeye karar verir ve yeni menajeri William A. Brady olur. Amerika'da yaptığı 33 karşılaşmada yendiği sporcular arasında George Butler, Dan McLeod, Tom Jenkins, John McCormick ve George Heraklides gibi dev isimler vardır. 26 Mart 1898'de Yusuf, Ernst Robber'i yani dünya şampiyonu ünvanlı güreşçiyi ringden dışarı atınca Robber kafası üzerine düşer ve dakikalarca baygın kalır. Yaptığı güreşlerde hiç yenilmemesi ve heybeti dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine Korkunç Türk ünvanı verilir. Chicago'da Yusuf, dünya şampiyonu ünvanlı diğer güreşçi Evan Strangler Lewis'i de 2 defa yendikten sonra yurda dönmek için yola çıkar. 2 Temmuz 1898'de Yusuf, Fransız bandıralı SS La Bourgogne ile denize açılır. Güzergahı ise New York'tan Fransa'ya doğrudur. Yaklaşık 2 gün sonra yılın en yoğun sislerinin yaşandığı günlerde 4 Temmuz sabahı saat 5'te La Bourgogne, İngiliz bandıralı yelkenli kargo gemisinin büyük bir şiddetle çarpmasıyla darbe alır ve batmaya başlar. Bu sırada dolan filikaların denize indirilmesinden sorumlu olan mürettebat, geminin batma hızının artmasıyla panikleyip gemiyi kaderine terk eder. Bununla kalmayıp yolcular hayatta kalabilmek için son bir umutla suya atlayıp kaçan filikalara binmeye çalıştıklarında mürettebat onlara bıçak, kanca ve küreklerle vurarak vahşi davranışlarda bulunurlar. Hem de kadın veya çocuk olduklarını umursamadan. Tanıklara göre Yusuf o kargaşada yolcuların filikalara binmesine izin vermeyen gemi mürettebatı ile mücadele eder ve kadın ve çocuklara yardım etmeye çalışır. Ne yazık ki 550 yolcunun sadece 70 tanesi çarpan gemi tarafından kurtarılır. Yusuf o sırada en ucuz tarife yolcusu olmasına rağmen onun güreşlerden kazandığı 15 kiloluk altın yüzünden suya batıp boğulduğu ile ilgili bir hikaye vardır.
Ama bu sadece gemide bulunmamış Broadway prodüktörü olan William A. Brady tarafından atılan asılsız bir iftiradır ve kaynaklara göre hiçbir görgü tanığı bu ifadeleri vermemiştir. Suna Yakın, önce Çocuklar ve Kadınlar kitabının Okyanusa Yenilen Güreşçi bölümünde Azor adalarının birinin sahiline sabah vakti La Bourgogne kazasının kurbanı olan 20-30 civarında cesetin vurduğundan, bunlardan birinin çok iri yapılı ve çok değişik görünüme sahip olduğundan ve büyük ihtimalle Koca Yusuf olduğundan bahseder. Bütün cesetler kasabanın kilisesinin mezarlığına gömülür. Neticede Koca Yusuf Türk kültürüne bu büyük başarısını miras bırakmıştır ve dünyada birçok efsanevi isimle anılmaktadır.